Merhabalar herkese. Bugün konumuz davyeler. Sizlere davyelerden bahsedeceğim bugün. Üst çene davyeleri, alt çene davyeleri, bunları ayırt ederken nelere dikkat ediyoruz? Aynı zamanda davyelerin ön bölgede ve arka bölgede kullanılırken uçlarındaki ufak değişiklikler nelerdir? Neye dikkat ediyoruz? Bunlarla ilgili bilgi aktaracağım arkadaşlar. Okul yıllarında ilk öğretildiği takdirde bunlar çok fazla birbirine karışıyordu. Fakat ufak püf noktaları var. Bu püf noktalarını çözdükten sonra bunların hangi davyenin nerede kullanılacağını çok daha iyi teşhis ediyoruz. Şimdi hemen videoya geçelim. Arkasından tekrar buluşacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi davyelerden bahsedecek olursak burada iki grup davyemiz var. Alt çene davyeleri ve üst çene davyeleri olarak iki gruba ayırabiliriz. Daha sonra da hemen yan tarafa gelirsek burada da kök davyesi ve 20 yaş dişleri için kullandığımız değişik formlarda davyeler var. Bunlardan bahsedeceğim ve bunları çekilmiş dişler üzerinde, alçıya gömülmüş dişler üzerinde neden bu davyeleri kullandığımızı anlatacağım. Şimdi tekrardan davyelere gelecek olursak burada en sık karıştırılan alt ve üst çene davyeleri hangisi olduğuyla alakalı. Daha sonra da alt çenenin içerisinde ön bölge ve arka bölge ayrılacağız. Üst çenede ön bölge ve arka bölge olarak ayıracağız. Şimdi asıl konu şu. Buradaki açı 90 derecelik bir boyun açısı var ise bunlar alt çene davyeleri oluyor. Eğer buradaki boyun açısı düz gidiyor ise bunu yan çevirseniz de bakın 90 derece yapmaz. Gene aynı şekilde bunu bu şekilde tutmamız gerekiyor. Bütün davyeleri avuç içerisine aldığımız zaman sıkma durumumuz budur. Yani hiçbir davyeyi şu şekilde tutamazsınız. Çünkü sıkma şansınız olmaz. O yüzden avucunuzun içine davyeyi alıp sıkma pozisyonuna getirdiğiniz zaman yana doğru eğer boynu açı yapıyorsa bu alt çene davyeleridir. Ama düz bir şekilde devam ediyorsa bu üst çene davyeleri oluyordur. Buradaki en büyük ayırıcı göstergemiz budur. Boyundaki 90 derece açı. Peki bu 3 davye neden farklı birbirinden? Bunlardan hemen bahsedeceğim. Şimdi alt çene dişlerine bakacak olursak hemen şöyle getirelim. Alt çene dişleri, bakın ön bölge dişleri ince yapıdadır ve küçüktür ve boyun kısmı dediğimiz şu kole kısmında da çok dar bir yapı söz konusudur. Premolar dediğimiz bir arka bölge, orta bölgede bulunan dişlerin boyun bölgesi biraz daha kalındır. Molar dediğimiz en arkadaki dişlerin kole bölgeleri birazcık daha kalındır. Yani en kalını molar bölgelerdedir. O yüzden kullanacağımız davyelerde, bunu tutacak davyelerde buna göre şekillenmelidir. Yani incecik bir dişe kocaman ağızlı bir davye ile tutarsak o zaman yan dişleri de tutunmuş oluruz. Peki biz burada neyi tercih edeceğiz? Hemen ön keser olan, bakın ucu birbirine kapalı ve çok ince olanı tercih edeceğiz. Bunu hemen şöyle diş üzerinde gösterecek olursak şöyle tuttuğumuz zaman, bakın dişi tuttuğumuz zaman şöyle yandan gösterecek olursak bakın hemen diş kadar tutunuyor. Bunun uç kalınlığı incedir. Hemen bir sonraki kalınlıktaki premolar davyesinde bunu tuttuğumuz zaman tutamaz mıyız? Evet, tutabiliriz ama biraz daha yana doğru taşar. Yan yana dişler olduğu için buna kuvvet verdiğimiz zaman yandaki dişlere de temas olur. O yüzden premolar dişler bu şekilde premolar alt premolar davyesiyle koleye tam uyumlanacak şekilde hazırlanmıştır. Peki premolar dişle molar çekemez miyiz? Evet, çekebilirsiniz ama bakın gördüğünüz gibi sağında ve solunda açıklıklar var. Kuvveti iletirken tam olarak gücü iletemeyebiliriz. Bunun için de ağzı daha geniş olan ve uçlarında çentik olan, bakın şu şekilde çentik. Bu çentikleri de anlatacağım birazdan. Ve dişi tuttuğumuz zaman daha geniş ve kuvveti daha iyi iletebilecek bir ağza sahip. Şimdi burada bu üçünün ayırıcı göstergeleri nelerdir? Hemen şöyle yaklaşalım. Alt davyelerde ayırıcı şudur arkadaşlar. Alt keser dişler birbirine temas eder ve çok incedir. Premolarlar için yapılan davye hafif bir aralık vardır. Biraz daha geniştir.
Alt molar için yapılan davyelerde ise biraz daha geniştir ve çentikleri vardır. Bu çentikler Furkasyo bölgelerine girecektir. Furkasyo bölgesi neresidir? Hemen onu da gösterelim. Bakın, Furkasyo bölgesi buradaki iki kökün arasındaki şuradaki çukurdur. Yani bu davyeyi biz aldığımız zaman ve buraya oturtturduğumuz zaman bakın tam olarak Furkasyo bölgesinden, şuradan da gösterebilirim, Furkasyo bölgesine bu çentik girer. Bakın çentiği gösteriyorum. Tam olarak ortada bu çentiği tam Furkasyo bölgesinden kavradığı zaman iki kökün arasına girmiş oluruz ve kuvveti tam anlamıyla iletebiliriz. Yani molar dişlerdeki bu çentik ayırıcı tanıdır. Bu en arkadaki dişlerde kullanılır. Premolarlarda bu çentik yoktur. Çünkü premolarların tek kökü vardır ve burada bakın Furkasyo bölgesi önde veya arkada Furkasyo bölgesi yoktur. Ama molar dişlerde burada ve burada Furkasyo bölgesi vardır. Bu çentikler buraya oturur. Peki santral dişlerde nedir? Santral dişlerde zaten çok ince bir yapıda olduğu için bunu bu şekilde hemen ince bir ağzı vardır. Bu buraya tutunur. Yani ne yapmış olduk? Biz alt çene davyelerini şu şekilde ayırmış olduk. Boynu 90 derece. Diğer bakacağımız noktada ağızlar. Eğer ağzı kapalıysa ön bölge, birazcık açıksa premolar, açık ve çentikli ise o zaman molar dişler, büyük azı dişler olarak bunu seçeceğiz. Tercihimizi buna göre yapacağız. Alt çene davyelerini bu şekilde anlatmış olduk. Üst çene davyelerinde peki nasıl bir yol izliyoruz? Üst çene davyelerinde gene avucumuzun içine aldığımız zaman, birazcık şöyle yukarıdan çekelim. Avucumuzun içine aldığımız zaman sıkmak için üst çene için bakın şöyle yan döndürdüğümüz zaman boyunlarının bazısının düz olduğunu, bazısının yamuk olduğunu görebilirsiniz. Düz olan boyunlu bu ön bölge içindir. Ön dişler çenemizin hemen en önünde olduğu için arkaya kurvatür yapmasına gerek kalmıyor. Ama arka dişler için, arka dişleri bu şekilde uzanırken arka bölgedeki dişler için şöyle gösterelim. Üst çene çekilmiş dişler. Şimdi hastamızın ağzı bu şekilde olduğunu düşünelim. Ön bölge hemen dudakların kenarında olduğu için bu düz olup bunu rotasyon hareketle çıkarmamız kolay. Ama arkaya uzandığımız zaman burada ağız kenarı olduğu için, şu şekilde ağız kenarı olduğu için bu davyenin arkaya doğru uzanıp arkadan bir kurvatür yapıp tutması lazım. O yüzden boynuna açı vermişlerdir. Burada üst çenede tercihimizi yaparken dikkat edeceğimiz nokta, eğer boyun dümdüz geliyorsa o zaman bu santral davyesidir. Ön bölge davyeleridir. Bunda santral diş, lateral diş, köpek dişi kullanılabilir. Yani bir davye illa olduğu bölgede kullanılacak diye bir şey yok. Farklı bölgelerde de kullanılabilir ama kullanım amaçları ön bölge için tasarlanmıştır. Şimdi hemen arkaya premolara geçecek olursak. Premolarda alt çenede nasıl farklılık vardı? İkisinin de ağzı açıktı. Birisinde çentik vardı. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle kaldırdığımız zaman uçlarını, bakın şu şekilde kaldırdığımız zaman premolar davyesinin ağzı açık, biraz daha küçük. Molar davyesinin ağzı açık, bir tarafında çentik var. Peki neden bir tarafında çentik var, diğer tarafında çentik yok? Çünkü üst çene dişleri 3 köklüdür. 3 köklü olduğu için şu şekilde parmaklarımı kök olarak değerlendirirseniz burada Furkasyo bölgesi vardır, burada Furkasyo bölgesi vardır ve burada Furkasyo bölgesi vardır. Eğer bir diş 2 köklü olsaydı o zaman hem burada hem burada 2 tane Furkasyo bölgesi olacaktı. Hatırladığınız üzere alt molar davyelerde 2 çentik vardır ve Furkasyo'dan tuttuktan sonra kuvveti iletirsiniz. Ama üst molar davyesinde, üst azı dişi davyesinde eğer bu şekilde 2 çentik olsaydı bu köke takılacaktı ve kuvveti iletemeyecekti. O yüzden üst molar davyesinde tek bir yerde çentik vardır. Bu çentiği ön bölgesine gelecek şekilde, vestibüle gelecek şekilde tasarlanır ve daha sonra arkadaki kökünde hemen
kurvatürüne tutunacak şekilde tasarlanmıştır. Peki bunun sağda veya solda oluşu bir şeyi değiştiriyor mu? Evet, bunun sağı ve solu var. Çünkü yukarıdan şöyle tutalım. Davyeyi elimize aldık, tuttuk ve çentiğine baktık sağ tarafta. Biz hastamızın ağzının sağ tarafına yönelirsek bu vestibülde kalacaktır. Üst molar dişlerinin hatırlarsanız anatomide önde 2 tane kökü var, arkada bir tane kökü var. Yani biz çentiği vestibüle koyacağız. Böylelikle bunun sağ molar diş için tasarlandığını anlayacağız. Peki biz hasta ağzının sol tarafına gidersek o zaman vestibülde 2 kök olacağı için bu davye oraya girmeyecektir. Çünkü burada vestibülde 2 kök var şu şekilde ve bir kök de palatinalde var. O yüzden bizim bunu ters olarak tasarlanmış davyeye geçmemiz gerekiyor. O davyede de çentik diğer sol taraftaki yüzünde olacaktır. Bu solaklar veya sağlaklar için değişen bir şey değildir. Eğer avuç içinde tuttuğumuzda sağ tarafta çentik varsa hastanın sol tarafındaki arka şu şekilde tuttuğumuz zaman hastanın sol tarafındaki molar dişini tutabiliriz. Eğer sağ tarafta çentik varsa, eğer sol tarafta çentik varsa hastanın sağ tarafındaki dişi tutabiliriz. Burada sağda mı solda mı olduğu karışır. Tamamen elinize aldığınız zaman vestibülde olacak şekilde sağı ve solu tercih edebiliriz arkadaşlar. Hemen kısaca geçelim üzerinden. Nasıl ayrım yapıyorduk? İlk yapacağımız ayrım arkadaşlar, elimize aldığımızda 90 derece boynu var mı? Varsa alt çene için kullanıyoruz. Çünkü bakın şu hareketi uyguluyoruz. Tuttuğumuz zaman alt çenede bu hareketle çıkarma işlemi uyguluyoruz. Üst çeneyi bunu kullanabilir miyiz? Üst çene şöyle yandan şöyle tutacak olursak birazcık dikeltelim. Şimdi bu üst çene dişleri ve ben bunu böyle tuttum. Şu anda bileğimi döndürmek zorundayım bunu tutmak için. Evet, bunu tutup gene kullanabilirsiniz zor durumda kaldığınızda ama çok zorlanırsınız. Onun yerine üst çene davyesinde hemen tutup diğer işlemleri uygulanabilirsiniz. Yani pozisyon olarak üst çene için ne yapıyorduk? Hemen davyelere geçelim. Üst çene davyesinde düz olanları kullanıyor. İlk baktığımız şey 90 derece açı mı yoksa düz mü? İkinci baktığımız şey de ucundaki ne kadar kapalı olduğu, ne kadar açık olduğu ve ucunda çentik olup olmadığı. Çentikli olanlar molar dişler, kapalı olanlar santral ön bölge dişler, hafif açık olanlar da premolar dişler. Şimdi bunlar bizim standart kullandığımız davyelerdi. Peki bunların haricinde sıklıkla kullandığımız davyelerden bahsedecek olursak arkadaşlar. Bunların haricinde bahsedecek olursak şu hemen üst kök davyesi. Bakın gene aynı şekilde aldığımız zaman elimize şurada ufak bir açılanması var. Bunun nedeni hem arkada kullanabilmek hem de önde kullanabilmek. Bu şekilde ucu çok incedir. Alt kök davyesinin ucu kadar ince bir uçtur. Kırılan kökleri hemen yanından girip tutup daha sonra da burada oynatmaya yarayacaktır. Üst kök davyesinin tasarımı bu şekildedir. Tabi bunun farklı tasarımları da muhakkak vardır ama en sık tasarlanmış olan şekli bu şekildedir. En sıklıkla karıştırılan bu diğer davyelerden sonra karıştırılan 20 yaş davyeleridir. 20 yaş davyeleri birazcık birbirine benzediği için karıştırılmalıdır. O karıştırılmamalıdır. Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Alt çene davyesi ve üst çene davyesi. Burada çok uzun bir boyun var gördüğünüz gibi. Üst 20 yaş dişleri arkın en gerisinde ve arkaya dönük oldukları için bu arkta hastanın ağzına davyeyi ilerlettiğimiz takdirde şu şekilde bakın. Bu molar diş, burada da bir 20 yaş dişi olduğunu düşünelim. Hasta ağzında ilerledikten sonra en arkaya gidip oradaki 20 yaş dişini tutabilmek için hem uzun boynu vardır hem de boyundan sonra bir kruvatürü daha vardır. Aslına bakarsanız buradaki kruvatürü şuradaki bakın dönüşe benzetebilirsiniz. O yüzden üst 20 yaş davyeleri bu şekilde hem boynu uzundur ve arkasından bir dönüş daha yaparlar.
Peki alt 20 yaş davyelerinde nasıldır bu durum? Alt 20 yaş davyelerinde davyeyi tuttuktan sonra şu şekilde, hemen bunu da burada gösterelim. Santral, premolar, molar diş ve 20 yaş diş olduğunu düşünelim. İlerledikten sonra 20 yaş bölgesine tutarız. Bu davyeyi hem bu şekilde kullanabilirsiniz hem de aşağıdan kavrayıp kullanabilirsiniz. Aşağıdan kavramak daha mantıklı olacaktır. Eğer burada ufak bir püf noktası var. Hastanın yanağı şurada biter. Tam dudak çizgisi şurada biter. Peki neden normal molar davyesini kullanamayız? Molar davyesiyle gittikten sonra 20 yaş dişini tutup devirme hareketini yaparken burada hastanın dudak köşesi vardır. Eğer hastanın dudak köşesi buna izin veriyorsa 20 yaş davyesiyle onu tutup aşağıya doğru hareket ettirmek daha iyi kuvveti iletmemizi sağlayacaktır. Ama hasta ağız köşesi küçük ise bunu ilerlettiğimiz zaman buraya kadar gelecektir. Yani 20 yaş bölgesine gelemeyecektir. O yüzden burada bu 20 yaş dişleri için özel tasarlanan düz boyunlu, en arkada kıvrılan 20 yaş davyesini önden hasta ağzına ilerletip tuttuktan sonra sağa sola devirme hareketi ve rotasyon hareketi birlikte hareket ettirerek yerinden oynatmaya çalışırız arkadaşlar. 20 yaş davyelerinin de bu şekilde değişik boyun tasarımları vardır. Hemen bir daha üstünden geçelim. Üst 20 yaş davyeleri çok geride ve dönük oldukları için arkaya uzanması için bu şekilde bir boyun tasarımı yapılmıştır. Alt 20 yaş davyelerinde de düz gelir, ufak bir sadece dönüş yapar arkadaşlar. Evet, davyelerle ilgili anlatacağım bu kadar. Evet arkadaşlar, videoda da görmüş olduğunuz gibi alt çene ve üst çene davyelerindeki arasındaki farklar tamamen boyundaki bükülüm ve ucundaki kapalılık, açılılık ve çentik olup olmaması. Tabi bunların dışında çok fazla sayıda davyeler var. Çeşitli formlarda davyeler var. Fakat bunlar en sık kullandığımız davyeler olduğu için bunları videolarını çektim. Belki ilerleyen zamanlarda değişik formlarda davyelerle de çekebiliriz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.